Hiç düşündünüz mü? Şu an başka bir evrende farklı bir versiyonunuz olabilir mi? Belki orada astronot, belki rock yıldızı, belki de dünya liderisiniz. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama modern fizik bize bunun mümkün olabileceğini söylüyor. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle paralel evrenler hakkında konuşacağız. Paralel evren fikri, kuantum fiziğinin en ilginç ve tartışmalı kavramlarından biri. Bu teori, bizim evrenimizin yanı sıra sonsuz sayıda alternatif evrenin var olabileceğini öne sürüyor. Bu evrenlerin her biri, bizimkinden biraz veya tamamen farklı olabilir. Peki bu fikir nereden çıktı? Her şey 1957 yılında fizikçi Hugh Everett'in doktora tezinde öne sürdüğü çoklu dünyalar yorumuyla başladı. Everett, kuantum mekaniğindeki bazı garip sonuçları açıklamak için bu teoriyi geliştirdi. Kuantum fiziğinde bir parçacığın aynı anda birden fazla durumda olabileceği fikri var. Buna süperpozisyon diyoruz. Ancak bir ölçüm yaptığımızda parçacık bu durumlardan sadece birinde bulunuyor. Peki diğer olasılıklara ne oluyor? İşte burada paralel evrenler devreye giriyor. Everett'e göre her ölçüm anında evren ikiye bölünüyor. Bir evrende parçacık bir durumda, diğerinde başka bir durumda oluyor. Bu süreç sürekli devam ediyor ve sonsuz sayıda paralel evren oluşuyor. Bu kulağa çılgınca gelebilir ama birçok saygın fizikçi bu fikri ciddiye alıyor. Örneğin, ünlü kozmolog Stephen Hawking, paralel evrenlerin varlığını destekleyen teoriler üzerinde çalıştı. Peki günlük hayatımızda bunun ne önemi var? Aslında paralel evrenler fikri bize kendi evrenimiz hakkında çok şey öğretiyor. Örneğin, evrenimizin neden yaşam için bu kadar uygun olduğunu açıklayabilir. Belki de sonsuz sayıda evrenden sadece bizimki yaşama elverişli koşullara sahip. Ayrıca bu teori bize özgür irade ve kader hakkında düşünme fırsatı veriyor. Eğer her karar anında yeni bir evren oluşuyorsa, tüm olasılıklar gerçekleşiyor demektir. Bu, her seçimimizin önemli olduğu anlamına gelir. Paralel evrenler fikri, bilim kurgu yazarları için de zengin bir ilham kaynağı. Fringe, Rick and Morty gibi diziler ve Interstellar gibi filmler bu kavramı işledi. Ancak gerçek bilim, çoğu zaman kurgudan daha şaşırtıcı olabiliyor. Şu an için paralel evrenlerin varlığını doğrudan kanıtlamak mümkün değil. Ancak bilim insanları dolaylı kanıtlar bulmak için çalışıyorlar. Örneğin, Büyük Hadron Çarpıştırıcısındaki deneyler, ekstra boyutların ve dolayısıyla paralel evrenlerin izlerini arıyor. Bazı teoriler, paralel evrenlerin birbirleriyle etkileşime girebileceğini öne sürüyor. Bu etkileşimler, evrenimizde gözlemlediğimiz bazı garip fenomenleri açıklayabilir. Örneğin karanlık madde ve karanlık enerji, paralel bir evrenin etkisi olabilir mi? Paralel evrenler fikri sadece fizik değil, felsefe alanında da derin sorular ortaya çıkarıyor. Eğer sonsuz sayıda evren varsa her şey mümkün mü? Her seçimin yapıldığı, her olasılığın gerçekleştiği bir evren var mı? Bu sorular bizi kendi varoluşumuz hakkında düşünmeye itiyor. Eğer sonsuz sayıda ben varsa ben kimim? Kararlarımızın ve eylemlerimizin anlamı nedir? Paralel evrenler teorisi bilimin sınırlarını zorluyor. Belki de bir gün bu paralel evrenleri gözlemleme veya hatta onlarla iletişim kurma yolunu bulacağız. Kim bilir, belki de şu anda başka bir evrende yaşayan siz, aynı videoyu izliyor ve aynı soruları soruyordur. Sonuç olarak, paralel evrenler fikri, hayal gücümüzü ve bilimsel merakımızı besleyen muhteşem bir kavram. Bu teori, evrenimizin sandığımızdan çok daha büyük, çok daha karmaşık ve çok daha heyecan verici olabileceğini gösteriyor. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Paralel evrenlerin varlığına inanıyor musunuz? Eğer varsa, diğer evrenlerdeki siz nasıl biri? Bu sorular üzerine düşünün ve belki de kendi paralel evren teorinizi geliştirin. Kim bilir, belki de sizin teoriniz bir gün bilim dünyasını sarsacak. Unutmayın, evren sandığımızdan çok daha geniş ve gizemli. Her yeni keşif bizi daha fazla soru sormaya ve daha derinlere inmeye teşvik ediyor. Bilimin yolculuğu hiç bitmiyor ve belki de bir gün paralel evrenlerin sırlarını çözmeyi başaracağız. O zamana kadar merak etmeye ve sorgulamaya devam edin.